Bu esere baktığınızda ne görüyorsunuz? Güneş, yıldızlar, ağaçlar, arka planda bir köy, kısaca gündelik hayattan bir sahne gibi değil mi? Peki, sol alt tarafa biraz daha dikkatli bakın. Bir bilgenin gerçeklik sahnesinin perdesinden geçip kafasını onun ötesine uzattığını ve bambaşka bir sistem gördüğünü görüyoruz. Fransız astronom ve yazar Camille Flammarion tarafından 1888'de yapılan bu gravür aslında bize gerçeklik algımızın ötesinde çok daha büyük bir alem olduğunu gösteren son derece güzel bir sanat eseridir. Şimdi siz de bir düşünün. Hepimiz her sabah gözlerimizi açtığımızda etrafımızdaki dünyanın apaçık orada olduğunu düşünürüz. Masamızdaki fincan, pencereden süzülen ışık, uzaktan gelen kuş cıvıltıları. Tüm bu deneyimler sanki dış dünyadaki gerçekliğin doğrudan yansımaları gibidir. Peki ya değilse? Ya algıladığımız dünya aslında zihnimizin elektrik sinyalleriyle çizdiği bir tabloysa ve biz sadece esas gerçekliğin zerresini görebiliyorsak? Bu düşünce ilk anda ürkütücü geliyor değil mi? Ancak bilim ve felsefenin kesişiminde yapılan keşifler gerçekliğin gördüğümüzden çok daha gizemli ve çok daha katmanlı olabileceğine işaret edip şu soruyu sormamızı sağlıyor. Gerçek nedir? Gerçeği Bula hoş geldiniz. Rüyaların Sırları videosu ve Paralel Evrenler videosundan sonra serinin son videosuna geldik. Onları henüz izlemediyseniz videoyu burada durdurun ve önce onları izleyin lütfen çünkü birbirine bağlı videolar. Linkleri açıklama kısmında. İnsan dediğimiz canlının esas görüntüsü aslında nedir? Aynada gördüğünüz tipin gerçekten siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Sizi tanımladığını mı düşünüyorsunuz? O zaman büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Siz aslında busunuz. Çok da güzel veya yakışıklı değil mi? Ama gerçekler bu. Tüm hisleriniz, bilinç dediğiniz benliğiniz, karakteriniz işte bu ağdan ibaret. Bunun dışında kalan her şey, yani bedeninizin her detayı bu sistemin düzgün şekilde çalışması, beslenmesi, korunması ve gelişmesi üzerine kurulu bir kılıftan ibaret. Peki bu kasların ve kemiklerin arkasında saklanmış dev sinir ağı nasıl oluyor da o güzel sesleri duyuyor, canlı renkleri görüyor ve lezzetli tatları alıyor? Yani kısaca dış dünyayı, o gerçeklik dediğimiz şeyi nasıl algılıyor? Cevap basit. Elektrik sinyalleriyle. Bu aslında gerçekten kırmızı mı? Kim bilir? Çoğumuza göre öyle. Ama bir renk körüne göre değil. Peki şu an bu sesi duyuyor musunuz? Kulaklarınız sağlıklıysa evet. Ama değilse hayır duyamıyorsunuz demektir. Bir nesnenin sertliğinden ne kadar eminsiniz? Sonuçta ona asla hiçbir zaman temas bile edemiyorsunuz. Normal şartlarda atomik düzeyde nesneler katiyen temas edemezler. Kulağa delirmişim gibi gelen iddialar. Ama aslında gerçek dediğimiz şey işte tam olarak bu. Renkleri algılıyoruz çünkü gözlerimizden beynimize iletilen elektrik sinyallerini beynimiz bu şekilde kodluyor. Gözden gelen elektrik sinyalleri beynimizin arkasındaki görme bölümüne gözünüzün yarattığı lens etkisinden dolayı ters bir şekilde iletilir. Beyniniz bu sinyali okur, yorumlar ve görüntüyü çevirerek doğru hale getirip bizim görme dediğimiz eylemi yapar. Demin duyduğunuz ya da duymadığınız sesi ele alalım. Bilgisayarınızın hoparlörü aslında dijital bir sinyali kendini titreştirip ses dalgaları haline getirerek size yansıtır. Bu dalgalar kulağınıza girer, kulak içinizdeki zarınızı ve çekiç, örs, üzengi denilen mikro kemikleri titretir. Arada daha pek çok şey de olur ama kısaca bu titreşim frekansları nihayetinde stereosilya tüylerinin belirli frekanslara tepki olarak bükülmesini sağlar ve o anda oluşan elektrik sinyali beyninize iletilip beynin bu elektrik verisini okuması ile duyarsınız. Tüm diğer örneklerde de sistem aynı temel üzerine çalışır. Tat alma, görme, duyma, dokunma hepsi aslında beynin elektrik sinyallerini okumasından ibarettir. Ve beyin çoğu zaman bu okumaları, boşlukları kendisi dolduracak şekilde yorumlar. Misal, şu an güzel bir derinliği olan oda görüyorsunuz. Halbuki bu iki boyutlu bir çizim. İşte bu tarz illüzyonları beyin detaylıca analiz etmez ve yüz binlerce yıldır da evrimleştiği için otomatik olarak yorumlayarak hatalı veri üretir. Ve işte bu basit illüzyon aslında devasa bir paradoksun da kapısını açarak şu soruyu sormamıza sebep olur. Eğer beyin yeri geldiğinde algılayamadığı şeyleri işine geldiği gibi yorumluyorsa ve biz onları gerçek olarak algılıyorsak ya yorumladığı her şey aslında bir illüzyondan ibaretse? Bu soruyu sorduktan sonra ise bir önceki videomda inmeye başladığımız Alice'in tavşan deliğinin en karanlık dibine iniyoruz ve işler gerçekten garipleşmeye başlıyor.
Albert Einstein, gerçeklik yalnızca bir illüzyondur ama çok inatçı bir illüzyondur der. Nörobilimci Donald Hoffman bir adım daha ileri giderek evrimin bizi dünyayı gerçekte olduğu gibi görmek yerine hayatta kalmamızı sağlayacak şekilde görmeye koşullandırdığını öne sürer. Bu görüşe göre beynimiz dış dünyanın tüm detaylarını olduğu gibi aktarmak yerine tıpkı bir bilgisayarın arayüzü gibi sadeleştirilmiş bir temsil sunar. Yani algıladığımız renkler, tatlar ve sesler gerçekliğin tam bir kopyası olmayabilir. Onlar beynimizin işlevsel olması için çizdiği ikonlar gibidir. İşte bu düşünce demin sorduğumuz, acaba gördüğümüz dünya gerçek mi yoksa zihnimizin yarattığı bir illüzyon mu sorusunu akla getirir. Aslında hepimizin algıladığı dünya sadece kendi duyularımızın ve beynimizin sunduğu kadarıyla sınırlı. Başka bir deyişle deneyimlediğimiz gerçeklik hem kısıtlı hem de kişiye özel. Mesela insan gözü elektromanyetik tayfın sadece ufak bir dilimini yaklaşık 380 ile 740 nanometre arasındaki görünür ışığı görebilir. Oysa bu aralığın dışında kalan kızılötesi ya da morötesi ışınlar da etrafımızı doldurur. Fakat biz onların farkında bile değiliz. Kulağımızı ele alalım. Sağlıklı bir kulak sadece 20 Hz ile 20.000 Hz arasını duyabilir. Vay be, bayağı da genişmiş diye düşünmeyin. Aslında bu ana elektromanyetik ses spektrumunun kabaca %2'sine denk gelir sadece. Belki kulağınızın dibinde bir şeyler fısıldıyor ama siz bu spektrumun %98'ini duyamadığınız için haberiniz bile yok. Olayı hemen hayaletlere bağlamayın. Birazdan işler daha da karışacak. Kısaca bizim gerçeklik dediğimiz şey evrendeki enerjinin ancak ince bir dilimiyle sınırlıdır. Diğer canlıların dünyasına baktığımızda algının öznel doğası daha da çarpıcı hale gelir. Örneğin arılar bizim göremediğimiz morötesi desenleri çiçeklerin üzerinde seçebilir. Yılanlar kızılötesi duyumları sayesinde sıcak cisimleri karanlıkta görebilir. Köpekler ise bizden 100.000 kata kadar daha hassas koku alır. Her tür kendi duyularının izin verdiği bir gerçeklik diliminde yaşar yani. Biyolog Jacob van Exkel da bu duygusal gerçeklik algısı farkındalığını, yani her canlının kendine özgü dünya algısını tanımlamak için Umwelt terimini kullanmıştır. Kendi Umwelt'inizin ötesine geçip başka bir canlının dünyasını tam manasıyla deneyimlememiz ise imkansız gibidir. Biz bir arının ne gördüğünü tümüyle hayal edemeyiz. Tıpkı bir köpeğin renkleri nasıl algıladığını bilemeyeceğimiz gibi. Her organizma sinir sisteminin alıp işlediği bilgilere dayanarak kendi gerçekliğinde yaşar. Dolayısıyla algıladığımız gerçeklik hem kısıtlı hem de öznel olup evrimsel ihtiyaçlarımızla şekillenmiştir. Üstelik aynı tür, hatta insanlar arasında bile algısal farklılıklar mevcuttur. Mesela kimi insan belirli renk tonlarını ayırt edemez. Kimileri sinestezi denilen sesleri renklerle duyabilme yetisine sahiptir. Kimisi için çok acı bir tat dayanılmazken kimisi onu normal bulur. Bu gibi örnekler gerçeklik algısının her zihnin için biraz farklı olabileceğini gösteriyor. Ama bu bile her ne kadar garip bir olay olsa da şimdi sıra geldi işleri daha garip bir hale getirmeye. Evet, renkleri, kokuları, sesleri, yani dış dünyadan gelen uyarıcıları beynimiz bir şekilde elektrik sinyalleriyle algılıyor. Burası tamam. Peki o zaman biz yatağımızda yatarken, hiçbir dış uyaran yokken bu olayları nasıl oluyor da aynı şekilde, hatta bazen daha da hassas şekilde yaşayabiliyoruz? Onu da geçtim, hiç yaşamadığımız deneyimlerin yaşatacağı hisleri bile nasıl bilip yaşayabiliyoruz? Bir önceki videolarda beynin bu tarz gerçekliği dış dünyadan bağımsız şekilde yaratma gücü olduğunu gördük. İyi de o zaman beynimiz ve bilincimiz bu gerçekliği yaratabiliyorsa ben şu an gördüğüm ve gerçeklik sandığım şeyin gerçekten gerçek olduğuna nasıl güvenebilirim? Cevap basit, güvenemezsiniz. Gerçekliği anlama yolculuğumuzun en zorlu ve en gizemli durağına geldik. Bilinç kavramı. Zihin dediğimiz olgu yalnızca elektrik sinyallerinin yan ürünü olan bir halüsinasyon mu? Yoksa gerçekliğin temel bir unsuru mu? Bu soru bilim dünyasında bilincin zor problemi olarak bilinir. Beyindeki milyarlarca nöronun etkileşimiyle ortaya çıkan şeyin nasıl olup da öznel bir deneyim, örneğin kırmızı rengin sıcaklığını veya acının sızısını yarattığını bugün bile açıklayamıyoruz. Evet, belirli beyin aktivitesi kalıplarının belirli duyumlara yol açtığını biliyoruz. Ancak bu aktivitenin neden subjektif bir yaşantı ürettiği muamma olarak kalıyor. Nitekim Donald Hoffman, sinir biliminde henüz hiç kimsenin belirli bir nöral etkinliğin nasıl olup da bir fındığın tadını veya kırmızı renk görme deneyimini doğurduğunu açıklayamadığını belirtmiştir. Bilinç, sanki onu gözlemlemek istediğimiz anda elimizden kayıp tanımsızlaşan bir gölge gibi. Tarih boyunca birçok bilim insanı ve filozof
bilincin gerçeklikle ilişkisi konusunda çarpıcı fikirler ileri sürmüştür. Kuantum kuramının babalarından Nobel ödüllü fizikçi Max Planck, 1931 yılında The Observer gazetesine verdiği bir demeçte şöyle diyordu: "Ben bilinci temel olarak görüyorum. Maddenin bilinçten türediğini düşünüyorum. Bilincin ötesine geçemeyiz. Hakkında konuştuğumuz, var olduğunu varsaydığımız her şeyi bilinç varsayar." Max burada açık şekilde madde ve dolayısıyla fiziksel gerçeklik bilinç olmadan var olamaz demek istemişti. Planck gibi bir bilim öncüsünün gerçekliğin temelinde madde değil, bilinç vardır diyebilecek kadar ileri gitmesi oldukça düşündürücü ve derindir. Günümüzde de bazı bilim insanları bilincin fiziksel gerçekliği adeta örttüğünü veya yarattığını öne süren cesur görüşler ortaya atıyorlar. Örneğin Robert Lanza'nın biyomerkezcilik adını verdiği kurama göre evreni, hatta uzay ve zamanı var eden şey bilinçtir. Lanza, algıladığımız fiziksel dünyanın bizden bağımsız ve dışarıda bir yerde duran bir şey olmadığını, onu gözlemlediğimizde zihnimizin ürettiğini savunuyor. Bu yaklaşıma göre zaman ve mekan, beynimizin oluşturduğu bilgi yumağının tutarlı ve anlamlı bir deneyime dönüştürülmesinden ibarettir. Bir bakıma bilinç, evrenin varoluşunun ön koşuludur. Dahası Lanza ve meslektaşlarının çalışmalarına göre gözlemciler, yani bilinç sahibi varlıklar, fiziksel gerçekliğin davranışları üzerinde doğrudan söz sahibidir. Hatta Lanza bir keresinde nihayetinde gözlemciler fiziksel gerçeklik yapısının kendisini belirler diyerek oldukça radikal bir ifade kullanmıştır. Elbette bu görüşler tartışmalı ve tüm bilim çevrelerince kabul görmüş değil. Yine de kuantum mekaniğinin yorumlarından kozmolojideki insan ilkesi tartışmalarına kadar pek çok alanda bilinç ile gerçeklik arasındaki bağ ciddiye alınmakta ve her geçen günde bu teoriler gitgide daha elle tutulur hale gelmekte. Aslında insanlık olarak biz bu sorgulamaya binlerce yıllık bir felsefe ve inanç geleneğiyle de katılmış oluyoruz. Videolarımda felsefe, inanç ve bilimi harmanladığımda ilginç şekilde siniri bozulan tipler çıkıyor. Ama bu lafın bir kenara yazın, görürüz görmeyiz bilinmez. Ama 2, bilemedin 3 nesil sonra, yani maksimum 80 yıl kadar sonra kuantum fizik, felsefe ve inancın iç içe girip yeni bir bilimsel inanç felsefesi yarattığını görecek insanlık. Bu da benim gelecek iddiam olarak burada dursun. Antik Yunan filozofu Platon'un mağara alegorisinde anlattığı gibi insanlar duvarda yansıyan gölgeleri gerçek sanabilir. Oysa asıl gerçeklik zincirlerimizden kurtulup dışarı baktığımızda o gölgeleri oluşturan esas kaynağı ve o gölgelerin esas silüetlerini gördüğümüzde anlaşılır. Çinli filozof Zhang Zi'nin meşhur hikayesinde gördüğü rüyada kelebek olduğunu sanması ve uyandığında "Şimdi ben Zhang Zi'yim. Az önce rüyasında kelebek olduğunu gören bir insan mıydım? Yoksa şu an rüya gören bir kelebek miyim?" diye sorması hakikatin doğasına dair benzer bir şüpheyi dile getirir. Modern popüler kültürde ise bunun en güzel örneklerinden olan Matrix filmi, insanların zihinlerinin bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığı uç bir senaryoyu işleyerek gerçek nedir sorusunu bize çarpıcı bir şekilde sunar. Ve şunu sakın unutmayın, gerçekten bilimsel olarak ileri teknolojiye sahip bir medeniyet, beynin ve sinir sisteminin tüm sırlarını çözmüşse, yatağında bağlı duran birisinin beynine gerekli elektrik atımlarını yaparak onu ona göre gerçekten gerçek olduğunu sandığı bir hayal dünyasında bile yaşatabilir. Ve adam o hayalin içinde ölüp gittiği ve gözünü başka bir yerde açtığı güne kadar bunun farkında bile olmaz. Ya bu şey değil mi? Evet, öte alem inancını bile bu olasılığın içine koyabilirsiniz. Hatta bu yaklaşımda kim bilir belki de başından beri inanç sistemleri bizi bu olay hakkında bilgilendiriyorlardı da zamanla insanlar bu felsefi mesajı unutup dine kendi ekledikleri sembolik kavramların içinde kaybolup özü yitirmiş bile olabilirler. Bence bu videodan sonra bir de bu bilgiler ışığında bu felsefeleri inceleyin derim. Hatta bu konular hakkında yaptığım ve benim de en favori videolarımdan birisi olan Hak Yaratıcı videosunu mutlaka izleyin. Linki açıklama kısmında. Şimdi olayı biraz daha derinleştireyim. Eğer bilincimiz bu gerçekliği yaratıyorsa, nasıl oluyor da hepimiz benzer bir gerçeklik algılıyor ve yaşıyoruz? Daha da önemlisi, ortada biz insanlar bile yokken 15 milyar yıl önce ne oldu da, daha doğrusu hangi bilinçli varlık gözlem yaptı da her şey birden olması gerektiği gibi sonsuz bir sicim denizinden maddeye dönüşerek var oldu. Ve hepimiz aynı kolektif bilinç ile şu an aynı gerçekliği temel olarak deneyimliyorsak, bu aslında hepimizin bir şekilde bağlı ve bütün olduğu anlamına da gelmiyor mu? Diyorum ya, nereden giderseniz gidin, günün birinde bilimde, felsefede, inançta illaki tek bir noktada bir araya gelecek. Tıpkı her şeyin tek bir noktadan başladığı gibi.
Kuantum fiziğinde yapılan deneyler bilinçli gözlem eyleminin nedenle önemli olduğunu bize gösteriyor. Bir parçacığı gözlemlediğimiz yani ölçüm yaptığımız anda parçacığın davranışını değiştirmiş oluruz. Bu olgu gözlemci etkisi olarak bilinir ve gözlem yapılana dek gerçeklik belirsiz midir sorusunu gündeme getirir. Kulağa her ne kadar garip gelse de aslında bu fikir kuantum bilim dünyasında deneylerle de desteklendi. Örneğin ünlü çift yarık deneyinde elektronlara bakıp bakmamanız ekranda oluşan girişim deseninin kökten değiştirir. Sanki doğa onu gözlemleyen biri olduğunda farklı davranıyor gibi gözükür. Günlük hayat ölçeğinde bir sandalyeye baktığınızda onun orada olduğunu görüp bilirsiniz. Ancak kuantum ölçeğinde bir parçacığa bakmadığınızda onun nerede, hatta hangi zamanda olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. İşte bu noktada gerçeğin yalnızca küçük ölçeklerde değil, en temel düzeyde bile gözlemle yaratıldığı fikri doğuyor. Elbette bilim insanları kuantum mekaniğinin bu garip sonuçlarını açıklamak için farklı yorumlar geliştirdiler. Henüz herkesin uzlaştığı tek bir gerçeklik tarifi bulunmuyor. Ancak başlıca iki yaklaşım şu şekilde. Bunlardan ilki Kopenhag yorumu. Bu yaklaşıma göre kuantum sistemleri gözlem yapılana dek bir süperpozisyon halinde, yani tüm olasılıkları aynı anda barındırır. Ölçüm anında ise dalga fonksiyonu çöker ve yalnızca tek bir gerçeklik ortaya çıkar. Yani bu yaklaşıma göre fiziksel gerçeklik bir gözlemci ölçüm yapana dek net değildir. Bir diğer yaklaşım ise size bir önceki videomda bahsettiğim çoklu dünyalar yorumu. Bu sıra dışı görüş her ölçüm yapıldığında evrenin farklı kollara ayrıldığını öne sürer. Yani gerçekleşmeyen olasılıklar da başka evrenlerde vuku bulur. Bizim şu an deneyimlediğimiz sonuç ise bu çoklu olasılıklardan sadece birisinin bizim evrenimizde gerçekleşmiş halidir. Böylece gerçeklik sayısız paralel evren tarafından oluşturulan daha büyük bir yapı halini alır. Evrenin sınırlarını keşfe çıkan bu düşünsel yolculuk bizi nihayetinde tek bir çıkarıma getiriyor. Gerçeklik asla göründüğü kadar basit değil. Beynimizdeki elektriksel fırtınalar dünyayı bize şekillenmiş bir tecrübe olarak sunuyor. Duyularımız koskoca bir varoluş okyanusundan küçük bir damlayı yakalıyor ve biz o damlaya gerçek deyip kimi zaman kibirle her şeyi bildiğimizi sanıp etrafta dolaşıyoruz. Halbuki esasında kuantum düzeyde gerçekliğin ham maddesi olasılıklardan ibaret. Biz baktığımızda dalga fonksiyonu çöküyor ve somut bir gerçeklik görüyoruz. Fakat belki de diğer ihtimaller başka evrenlerde yaşamaya devam ediyor. O zaman insanın aklına şu geliyor. Gerçekliği yaratan bir beyni kontrol altına alabilirsek, yarattığı gerçekliği de kontrol edebilir miyiz? Uzayın derinliklerinde veya boyutların ötesinde gözlerimizin hiçbir zaman doğrudan algılayamayacağı katmanlar olabilir. Baksanıza, şu an evren dediğimiz o sonsuz sayıda galaksiler, yıldızlar, yani maddenin hepsi aslında sadece %5'ten ibaret. Evrenin kalan %95'inin ne olduğunu bilmiyoruz ve şu anki teknolojimizle anlayamıyoruz bile. Varın gizemi siz düşünün. Bilim varoluşun sırlarıyla ilgili her cevap verdiğinde aslında yeni sorular da ortaya çıkarmış oluyor. Sonuçta gerçeklik sabit, katı ve zihnimizden bağımsız bir şey olmaktan ziyade bizimle birlikte var olan ve sürekli şekillenen bir süreç gibi görünüyor. Nitekim filozof Alfred North Whitehead'in söylediği gibi evren katı cisimlerden değil, olaylardan oluşur. Her şey bir sürecin parçasıdır ve işte biz de o sürecin bir parçasıyız. Öyleyse sıradan bir günde sıradan bir ağaca bakarken bile şunu düşünebilirsiniz. Bu ağaç gerçekten karşımda duruyor mu? Yoksa varlığı benim bilincimin bir yansıması mı? Hatta sonrasında hatırım için şu soruyu da sorun. Ben neden şu an bu ağacın önündeyim? Veya bu ağaç benim karşıma neden çıktı? Bunun bir anlamı var mı? Basit bir örnek tabii. Ama aslında yıllardır yaptığım tüm videoları izlediyseniz o an orada olmanızın tesadüf olmadığını ve o andan bir ders çıkarmanız gerekebileceğini anlarsınız. Kısaca hayatınızdaki her şeye aynı zamanda bir gözlemci gibi de bakın ve dersler çıkarın. Bu sayede pişersiniz ve gerçeklik algınız da ciddi manada artar. Bu kadar bilgiden sonra şunu da düşünmek lazım bence. Gerçekliği mikro ve makro planda bilinç oluşturuyorsa ve çatı bir gerçeklik yaratılışında bizim beynimizin de maddeyi etkileme gücü varsa, o zaman hayata olan bakış açımız ve düşüncelerimiz başımıza gelen iyi veya kötü şeyleri bir şekilde hazırlıyor olabilir mi? Bu olasılık bana şu güzel hikayeyi hatırlatır. Adamın biri her gece Allah'ım bana sabır ver, sabır ver diye dua eder. Ancak ömrü boyunca sıkıntılar ve dertler yakasını bırakmaz. Öldükten sonra adam yaratıcısına şunu sorar. Sana her gün dua ettim ama başımdan bela eksik olmadı. Bunu neden yaptın? Yaratıcı cevap verir. Benden sürekli sabır istedin
Ben de sana sabretmeni gerektirecek senaryoları gönderdim. Yani dileğin kabul oldu. Şimdi bu kıssadan sonra tekrar bir düşünün. Bu düzlemde beyniniz yaratıcı bir güce sahipse bence ne istediğinize, ne dilediğinize dikkat edin. Çünkü onu yaratan bizzat siz olabilirsiniz. Unutmayın, bu soruları sora sora bir zamanlar şimşek çaktığında tanrılar sinirlendi diyen insanlık bugün yıldızların çekirdeğindeki nükleer füzyonu çözebiliyor. Bu ilerleme hep merak eden ve sorgulayan zihinler sayesinde oldu. Başımıza icat çıkarma diyen, sorgulama, dinden çıkarsın diyen, başını eğ, itaat et diyen zihinler sayesinde değil. Biz gözlemledikçe var olan, düşündükçe şekillenen bu evrende gerçekliğin nihai sırrını belki hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Ama yine de yol boyunca öğrendiklerimiz kainatın o muazzam gizemine biraz da olsun ışık tutarak kendimizi daha iyi anlamamıza neden olabilir. Sonuçta unutmayın, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Umarım bu seri olayları farklı bakış açılarıyla sorgulamanıza ve ufkunuzun açılmasına vesile olur. Ve bu sayede aslında hayat denilen yolculuğun nedenli kıymetli olduğunu, çözülecek gizemler ve yapılacak keşiflerle ne kadar dolu olduğunu görürsünüz. 3 bölümlük güzel bir seri oldu. Konuyla alakalı siz de merak ettiğiniz detaylar varsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Belki bu seriyle ilgili soruları ele aldığım bir canlı yayın yaparak sohbet edip konunun inebildiğimiz kadar daha derinine hep beraber inmeye devam edebiliriz. İçerikleri seviyorsanız videoları beğenmeyi, kanala abone olup çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.